Hepinize merhaba arkadaşlar. Haftanın son işlem gününün son saatlerinde ben de size hem bu haftanın özetini hem de önümüzdeki hafta yaşanacak olan gelişmeleri kısaca aktarmak istiyorum. Öncelikle her zaman söylediğim gibi şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız sizler de kanalıma abone olabilir ve bundan sonraki yayınlara da daha hızlı bir şekilde ulaşmak için zili işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta iyi kötü geçti. Aslına bakarsanız hani çok da fazla bizim açımızdan iyi geçmedi. Tamamen kötü geçti diyebiliriz. Pazartesi gününden başlayan petrolle ilgili haberler, çarşamba gününden sonra gelen veriler ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama, doların diğer para birimlerinin karşısında değer kazanıyor olması gibi, işte yurt içinde Yüksek Seçim Kurulu'ndan ara kararların gelmesi ama buna rağmen herhangi bir net bir açıklamanın yaklaşık 10-15 günlük süre zarfında da beklenmiyor olması yurt içindeki belirsizliğin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Benim geçen gün yapmış olduğum yorumda arkadaşlardan bazıları hocam okuyor musunuz diye yazmış ama ben okumuyorum ama bazen tabii konsantre olmam gerekiyor. O yüzden sanki okuyormuş gibi çıkıyorum. Yine de kusura bakmayın. Ben elimden geldiği kadar hani aklımda kalanları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli. Adeta Şampiyonlar Ligi gibi diyebiliriz. Pazartesi gününden başlayan ve Cuma gününe kadar devam edecek olan bir veri akışı var. Çarşamba günü 1 Mayıs olması sebebiyle yurt içi piyasalar ve ABD'de Avrupa'da bazı ülkeler tatil. Ama Almanya'dan gelecek olan ADP verisini takip edeceğiz. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi var. Bu çok önemli. Yine işsizlik verisi, işte haftalık, saatlik kazançlar gibi veriler var. O yüzden önümüzdeki hafta aslında işte bu hafta tamam Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Önümüzdeki hafta enflasyonla ilgili beklentilerini açıklayacak. Burada soru cevap bölümü daha çok önemli olacak. İki tane beklenti var. Birincisi bu soru cevap bölümünde işte Merkez Bankası'nın son dönemde döviz rezervleriyle ilgili çıkan haberlerle ilgili bir soru sorulması ve Sayın Murat Çetinkaya'nın buna cevap vermesi bekleniyor. Ya da enflasyon raporu içerisinde hani buna yer verilmesi ama ilk saydığım olasılık daha çok yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun yanında yine bu hafta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetini takip edeceğiz ve hafta sonuna doğru da Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam enflasyon rakamını alacağız. Bu son dönemdeki gelişmeler, işte Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri, petrolle ilgili gelişmeler, yine gıdanın enflasyon üzerindeki payının hala yüksek oluyor olması yeni dönemle ilgili verileri verecek bize. Dolar TL tarafına baktığımızda şu anda piyasalar kapanmaya yaklaşırken 5.94 seviyesinde hareket ediyor. Bugünün tek önemli verisi vardı. ABD'den gelen büyüme rakamları. Birinci çeyrek büyüme rakamları %2.3 beklenirken %3.2 geldi. Bizler de ilk etapta acaba hani rakamların yeri mi şaşırdılar diye bir duraksadık ama %3.2 beklentilerden çok iyi geldi. Son dönemde ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar zaten ABD ekonomisinin hani beklentiden iyi olduğunu gösteriyordu. Önümüzdeki hafta FOMC toplantısı var. Mesela bunu tam unutuyordum. Yine toplantıdan sonra yapılacak olan basın açıklamasını takip edeceğiz. Yani önümüzdeki hafta dolarda pozisyonu olanlar, altında pozisyonu olanlar, euro dolarda pozisyonu olanlar, yani bütün yatırımcıların yakından takip edeceği bir döneme giriyoruz. Ve hani kırılmalarında sert yaşanabileceği günlerde bizi bekliyor diyebilirim. Özellikle Pazar günden itibaren Japonya piyasaları kapalı olacak. Japonya piyasasının kapalı olmasının bizim açımızdan bir handikapı var. Ocak ayının ilk günlerinde dolar TL'nin 5.90'a bir anda sert yükseldiğini görmüştük ve Japonya piyasasında flash crash dediğimiz hadisenin yaşanmasına sebep oldu. Yani bir anda olağan dışı fiyat hareketliliği oldu. Dolar TL'de pozisyonu olanlar bu tip hani olağan dışı fiyat hareketleri genelde sabaha karşı ya da gece saatlerinde oluyor Japonya saatine nazaran baktığımızda. Buna dikkat edin. Hani böyle bir aşırı yukarı yönlü ya da aşağı yönlü tepki olursa çok fazla paniklemeyin. Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar için pozisyonlarını daha kontrollü bir şekilde taşımalarını ya da hesaplarına ekstra teminat yatırmalarını ben tavsiye ediyorum. Diğer taraftan yine altınla ilgili gelişmeler var. ABD ve Çin arasında bugün, hatta az önce Trump'ın yaptığı açıklamada görüşmelerin oldukça iyi gerçekleştiği söylendi ama altının ons fiyatında 1280 doların üstüne çıktığını görmekteyiz.
1285'ler, 1292'ler önemli bir seviye. Bundan sonra yaşanacak olan politik risklerde altının ons fiyatının bir anda 1300 dolarların üstüne çıkmasına görebiliriz. Euro dolar tarafına bakalım. Biraz karışık karışık gidiyorum ama kusura bakmayın. Önümüzdeki hafta gerçekten çünkü veri yoğunluğu var. Ben de aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum size. Pazartesi günü İspanya seçimlerini takip edeceğiz. Hani bizde olduğu gibi herhangi bir belirsizlik olur mu yoksa hemen sonuçlanır mı tam olarak bilemiyoruz ama hani bunun bir erken seçim olması aslına bakarsanız bundan sonraki yönetimin nasıl şekilleneceği ile ilgili belirsizlikleri de gösteriyor bize. Euro dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Euro dolarda Viyop piyasasında ve FX'te işlem yapan yatırımcılar sürekli bunu soruyorlar ama benim zaten beklentim hani 1.13'ler, 1.13.80'ler belki maksimum bu noktaların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi. Hatta pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam bir analizimde 1.11.80 ve 1.11.50'ye geri çekileceğini, bu noktanın geçilmesiyle beraber de 1.10.50'ye kadar geri çekilmenin olacağını söylemiştim. Genel olarak zaten benim beklentim yıl içerisinde 1.09.80'i görmesi. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Yani bazen sizler yorumlarda da yazıyorsunuz da mesela gram altınla ilgili ben 245 lira işte 250 lira gibi beklentilerim vardı. Şimdi yurt içinde Yüksek Seçim Kurulu ya da seçimlerle ilgili belirsizliğin olacağını hani tam olarak ben de tahmin etmiyordum. İşte doların böyle bir anda değer kazanmasını yine aynı şekilde tahmin etmiyordum. Bunlar bir anda öne alınınca beklentim biraz daha hızlı gerçekleşti. Yani 245 lirayı hızlı bir şekilde gördü. Geri çekilmelerde şimdi alım noktalarını soracaksınız. 240 lira var, 235 lira var ama önümüzdeki hafta bu noktaları görür mü? Görürse hani biz alım için yetişebilir miyiz bilmiyorum. Bundan sonraki dönemde 245 lirayı aşıp 248, 252 ve 254 lirayı takip edeceğiz. Hani yıl sonu hedefi ben de bir kademe daha üste atıp 260 lira olarak gram altında belirliyorum. Dolar TL'ye bakalım kapanışta da. Dolar TL'de şöyle 5.94 seviyesinde hareket ediyor. Burada da 5.96'ların geçilmesiyle beraber bugün de denedi. Hani 6 liraya hızlı bir şekilde yükseliş görürüz. 6 liraya gelirse bu hem psikolojik açıdan hem de teknik anlamda bir kırılmanın yaşanacağını gösteriyor bize. 6.05 ve işte hem Merkez Bankası'nın hem de kurumların artık gündeminde olan 6.20'lere kadar hızlı bir şekilde yükseliş görebiliriz. Tabii her zaman belirttiğimiz gibi bizim sadece tek sorunumuz Yüksek Seçim Kurulu değil. İşte ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ekonomi yönetiminin yeniden yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmesi için ekstra bir çaba sarf edeceği günlere girmeye başlıyoruz. Merkez Bankası'ndan atılacak adımlar ve iletişimin biraz daha sağlıklı şekilde gerçekleşmesi gerekiyor ama diğer taraftan da hani kuvvetlenen bir dolar var. Tabii şimdi yeniden hani bu 6 liralara yaklaştığımız için işte 7 lira olur mu 10 lira olur mu diye beklentiler hakim ama şu geçmiş olduğumuz dönemlerde trendi belirlemek ya da bu fiyatları söylemek gerçekten çok zor oluyor. İyimser tabloda ne olur? İşte aşağıda 5.80'ler, 5.75'ler var. Bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Ama hani orta vadede şu anda dolardaki kuvvetlenmenin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim size. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul'da yön belirsizliği hala devam ediyor. İşte bir bakıyorsunuz 94.500'lerde, bir bakıyorsunuz 95.000'de. Gün içerisinde zaten işlem hacmi oldukça azalmaya başladı. Bu da yabancı yatırımcının ve içerideki yerli yatırımcının aslında hani piyasaya girmekte tereddüt ettiğini gösteriyor. Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe dün yoğun bir satış vardı. Burada hani ufak çaplı alımlar yapılabilir ama 100.000 noktası geçilmediği sürece ben herkesin de belirlediği gibi ben de hani 100.000 seviyesi psikolojik nokta geçilip burada kalıcı olmadığı sürece henüz daha bir net yukarı yönlü hareketin başlamasını beklemiyorum. Ki burada Borsa İstanbul dolar TL'ye nazaran biraz daha Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan habere bakıyor arkadaşlar. Şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorulu ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Hepinize bol kazançlar dilerim. İyi hafta sonları arkadaşlar. Başlıyorum.